Bu bulutlar nasıl gökyüzünde duruyor? Bilmiyoruz. Demek ki onlar orada Tanrı tutuyor. Bunların Tanrı'ya inanmalarının nedeni doğadaki bilinmezler. Gizemler azaldıkça Tanrı yok olacak. Ateist felsefede denir zaten buna, boşlukların tanrısı argümanı. Yani evrene dair bilemediğimiz şeyler var, bilemediğimiz kısma Tanrı deyip hop onu dondurmak. Bakıldığında 60.000 sene önceki, 10.000 sene önceki, 5.000 sene önceki insanların da bilemediği çok fazla şey vardı bu denklemde, değil mi? Neden depremin olduğu, güneşin neden doğup battığı, fırtınaların neden ortaya çıktığı, dünyanın neden yuvarlak olduğu veya döndüğü gibi meseleler tarihsel akıl ve düşünme ile kademe kademe sonuçlandırıldı. O yüzden bilinmeyenin alanı, kümesi giderek azaldıkça X'in denklemdeki yeri de giderek küçüldü. Boşlukların tanrısı argümanı riskli bir iştir. Bilim ilerledikçe Tanrı geri çekilir. Allah'a inanışın kaynağı doğadaki bilinmezler mi? Bilim bazı şeyleri açıklayamayınca biz şöyle mi diyoruz? İşte bunları Allah yapıyor. Boşluklardan dolayı mı Allah'a inanmıyoruz? Siz Allah'a bundan dolayı mı inanıyorsunuz? Yağmura bakalım. Yağmur suları bulutlarda nasıl duruyor? Bulutlar havada nasıl dengede kalıyor? Niçin uçup uzaya gitmiyor? Bunlar eskiden bilinmiyordu. Bilim insanları yağmuru inceliyor ve bu doğa yasalarını keşfediyor. Yağmur bu yasalara uygun olarak yağıyor. Boşluk kaldı mı? Kalmadı. Peki gökyüzüne kurulmuş ve mükemmel işleyen yağmur sistemini çözünce bunu inşa edene gerek kalmıyor mu? Yağmur minyatür ölçekte evimizde var. Duş örneğinden gidelim. Bir Marslı mühendis banyomuzu görse, bizim duş sistemini çözse ne der? Basit gibi. Tesadüfen oluşmuş olmalı. Yoksa şöyle mi der? Dünyalılar mükemmel bir sistem kurmuş. Bu 1/4 oranında küçültülmüş bir otomobil motoru. Bu motorun ilk hali 150 yıl önce üretilmiş. Nicholas Otto tarafından. Benzinli motorların temeli bu. Binlerce mühendis yıllar içinde geliştirmiş ve bu hale gelmiş. 150 yıllık evrimin sonucu. Aynı Marslı mühendis bu motoru incelese ne der? Bu sıvı nasıl ateşe dönüşüyor? İtme gücü nasıl oluşuyor? Bunlar nasıl itme sağlıyor? Marslı mühendisin çözemediği boşluklar var. Uğraşsa, incelese, her boşluğun nedenini öğrense, şöyle mi der? Hurdalıkta kendi kendine oluşmuş olabilir. Mühendise gerek yok. Yoksa şöyle mi? Çok büyük bir başarı sağlamışlar. Dünyalı mühendisleri tebrik ederim. Ben mühendis değilim. Bu motorun işleyiş mekanizmasını bilmiyorum. Anlayamadığım pek çok nokta var. Şu kısımların nasıl çalıştığını anlamıyorum. Bu parça niçin bu şekilde çözemiyorum. Pervanenin tam olarak fonksiyonunu anlayamıyorum. Anlasam da anlamasam da iki şeyden dolayı bu motorun mühendise ihtiyacı var. İlki, ortada bir sanat eseri var. İşleyen bir sistem var. Bu motorun kendiliğinden oluşması imkansız. İkincisi şu. Önümde öyle sanatkarca inşa edilmiş bir motor var ki tüm bilgi birikimime rağmen nasıl çalıştığını çözemiyorum. Anlayamadığım boşluklar önümdeki sanat eserinin basitliğini değil, daha da kompleks olduğunu gösteriyor. Çözemediğim noktalar mühendisin gerekliliğini artırıyor. İşleyişteki harikuladelikleri öğrendikçe mühendislere hayranlığım artıyor. Bu motordan herhangi bir parçayı çıkarsam motor durur. Tüm parçalar birbiriyle bağlantılı. Şu parçanın bununla ilişkisi var. Bununla bunun bağlantısı var. Bu olmazsa diğeri çalışmaz. Hücre cansız. Tıpkı jöle damlacığı. Peki o zaman nasıl canlıyız?
İnsan vücudu hücrelerden oluşuyor. Her hücrede onlarca çeşit kompleks motor var. Bilim insanları her yıl farklı bir boşluğu aydınlatıyor. Boşluklar yok oldukça kuruluş mekanizmalarının daha da muhteşem olduğu ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yüzyılda hücrenin gizemi büyük ölçüde aydınlandı. DNA yazılımı keşfedildi. Sadece hücredeki sanatı aydınlattıkları için 93 bilim insanı Nobel ödülü aldı. Boşluklar yok oldukça kuruluş mekanizmalarının daha da muhteşem olduğu ortaya çıktı. İnsan vücudu hücrelerden oluşan kompleks organlarla canlılığını sürdürüyor. Biri eksik olsa canlılık yok olur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. İnsan mükemmel bir varlık ama yaşam için çevre ve ortam gerekiyor. İnsan bu vücuduyla dünyanın dışında başka bir yerde yaşayamaz. Bir başka gezegende hayatını sürdüremez. Akciğerlerimle atmosferin bir ilişkisi var. Bozulsa nefes alamam. Kalbim Venüs'te çarpmaya devam edemez. Böbreklerim Merkür'de çalışmaz. Beynim Satürn'de durur. Gözlerim Jüpiter'de görmez. Gözlerimle Güneş'in arasında bir uyum var. Bozulsa göremem. Ekosistemde yüzlerce farklı ve birbiriyle bağlantılı mekanizma var. Karada ve denizde farklı bir element dengesi var. Oranlar değişse hayat biter. Saat gibi çalışan sistemler. Fotosentez sistemi, su döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü, fosfor döngüsü. Bu mekanizmalarda bilimin hala çözemediği boşluklar var. Tüm bu boşluklar kapatılsa ne olur? O boşluklara gizlenmiş yeni sanat eserlerini fark etmiş oluruz. Ve Allah'ın sanatının erişilmezliğine olan hayranlığımız daha da artar.